Bugün Tataristan'ı konuşacağız. Yazmışında Rusya'nın ehemmiyetli tarihi etapları çağılış tapkan. Türk yurtlarının ve topluluklarının yarısının özerk cumhuriyet statüsünde Rusya Federasyonu'na bağlı olduğu hepimize malum. Bu özerk cumhuriyetlerin içinde en baskın ve özel olanı ise hem konumu hem tarihi itibariyle Tataristan. Geçtiğimiz ayda Rusya'nın Tataristan'ın Cumhurbaşkanı statüsünü resmen bitirmesi gündem oldu. Ancak ne olup bittiğini çoğumuz anlayamadık. Onun bu bölümünde bu konuyu anlamaya çalışacağız. Ama önce Tatarlar kimdir? Tataristan nerede? Bir bakalım. Bugünkü Kazan Tatarları 13. yüzyılda Orta Asya'dan bu bölgeye gelen Kıpçak Türklerinin torunları. Günümüzde Tatar adı iki Türk boyu için kullanılıyor. Kazanlılar ve Kırımlılar. Çarlık Rusyası zamanında Tatar ismini bütün Türkler için kullanmıştı. Tataristan bulunduğu coğrafi konumu itibariyle Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamakta. Baltık ve Hazar havzasını birleştirir. Slav ve Türk uluslar arasında önemli köprü vazifesi üstleniyor. Bu bakımdan önemli geçiş yeri. Tataristan, Rusya Federasyonu içinde yer almasından dolayı herhangi bir bağımsız ülke ile sınırı bulunmamakta. Bu da Tataristan'ın bağımsızlığını kazanması önündeki en büyük engel. Sovyetler yıkıldığında bağımsızlık alamamasının başlıca sebeplerinden biri de bu. Rusya Federasyonu içinde Ruslardan sonra yaşayan en kalabalık milleti Tatar Türkleri oluşturuyor. Aynı zamanda Tatar Türkleri Rusya'nın en geniş coğrafi alana yayılmış ikinci kalabalık topluluk. Ayrıca unutulmaması gerekir ki Tataristan Cumhuriyeti toprakları dışında yaşayan Tatarların sayısı Tataristan'da yaşayanlardan daha fazla. Tataristan uluslararası kara sınırı olmayan karasal bir ada gibi tamamen Rusya topraklarıyla çevrili bir cumhuriyet. Moskova'ya olan coğrafi yakınlığı, zengin sanayi ve enerji kaynaklarıyla stratejik jeopolitik ve jeoekonomik konumu onun neden Rusya'dan ayrılamayacağının ve neden tamamen bağımsız olamayacağının ipuçlarını gösteriyor. Rusya'da 21 Aralık 2021 tarihinde imzalanan Bölgesel Yönetim Kanunu kapsamında Tataristan'da Cumhurbaşkanlığı statüsü resmen ortadan kaldırıldı. Putin tarafından onaylanan yasa gereği Tataristan Cumhurbaşkanı yerine artık Tataristan Bölge Başkanı tabiri kullanılacak. Tataristan'ın zaten var olmayan özerkliği de bu yasayla ortadan kaldırılmış oldu. Böylelikle Tataristan Rusya'nın herhangi bir federal bölgesiyle aynı statüye gelmiş oldu. Putin Rusyası adım adım gerçekleştirdiği politikalar sonucu Rusya Federasyonu içerisindeki Rus olmayan milletleri baskı altına almaya devam ediyor. Tataristan Cumhurbaşkanı tabiri çoktandır Putin'i rahatsız ediyordu. Bir devlette iki cumhurbaşkanı olmaz diyorlardı. Diğer cumhuriyetlerin başkanı çoktan Cumhurbaşkanı tabirini kullanmıyor. Bir tek Tataristan'da bu tabir kullanılıyordu. Rusya'da Rus olmayan milletleri asimile etme, Ruslaştırma siyaseti, kanun çıkarma, kanunlarda değişiklik yapma yöntemiyle yıllardır devam etmekte. Geçen günlerde buna bir yenisi daha eklendi. 14 Aralık 2021 tarihinde Rusya Duması'nda bölgelerdeki hakimiyeti düzenleme ile ilgili kanun 3. oturumda 330 evet, 89 hayır oyu ile kabul edildi. Bu kanuna göre Tataristan'da bugüne kadar kullanımda olan Cumhurbaşkanı adı kaldırılacak. Эту должность назвать по-татарски – башкан. Татар Cumhuriyeti'nin başkanı, как в Турции. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı. Чего они уперлись, чтобы было слово чужое, английское, президент? Это все одно и то же. Означает глава региона. Bilindiği üzere Rusya'da Ruslardan sonra en büyük nüfus Kazan Tatarları. Bir de Tataristan Rusya Federasyonu'na katıldığına dair hiçbir belge imzalamamış. 1992 yılının Mart'ında referandum yapılmış ve halkın %62'si Tataristan'ın bağımsızlığından yana oy kullanmıştı. Ancak dayatma sistemiyle Tataristan'ın tüm hakları çiğnendi. Aslında Cumhuriyet statüsünün kaldırılması bir anda olmuş bir durum değil. Zaten bu statünün sadece adı var ama içi boşaltılmıştı. Yıllardır adım adım Tatarların ulus yapısı bilinçli olarak ellerinden alınıyor. Aslında Tataristan'ın Cumhurbaşkanı statüsünün alınması 11 yıldır konuşuluyor. Tatarlar sonuna kadar direndiler. Çünkü bu millet belki de Rusya'daki en bölünmüş, dağınık halk. İlk kez ulus başkanlarının statüsünün yeniden adlandırılmasına ilişkin yasa 2010'da kabul edildi.
Rusya'da diğer ulusların Cumhurbaşkanı tabirinin kullanmaması fikrini başlatan Ramzan Kadyrov'du. 1920'de Tataristan'ın haksız bir şekilde çizilen sınırlarında yoğun bir Tatar nüfusuna sahip bölgelerin komşu bölgelere verildiğini biliyoruz. Tataristan Cumhuriyeti tabiri Rusya Federasyonu dışında yaşayan Tatarların ulusal öz bilincinde olumlu bir etkiye sahipti. Ancak bu statünün kaldırılması Rusya'nın federal yapısını mezara götüren bir hareketti. Evet, aslında Rusya uzun zamandır federal yapıya sahip değil. Sadece sembolik bir sistemdi. Çünkü federasyon bünyesinde yer alan ulusların gerçek bir seçimi yok. Moskova, cumhuriyetler içinde tüm süreçlere müdahale ediyor. ONU'nun önümüzdeki bölümlerinde Rusya'nın federatif yapısıyla ilgili geniş araştırmayla karşınızda olacağım. Gazeteye abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. 1999'da Tataristan, Latin alfabesine dayalı Tatar dilinin restorasyonunu yapmaya karar verdi. 20. asrın başında tüm Türk dünyasının Latin alfabesini kullandığı gibi Tataristan'ın da Latin alfabesini kullandığını ve tecrübesinin olduğunu da hatırlatalım. 2012'ye kadar Latince'ye çevirilerin tamamının uygulanması, yeni yazım kurallarının onaylanması, bazı okullarda deney olarak Tatar dilinin Latince öğretilmeye başlanması planlandı. Ancak süreç 2006'da Moskova tarafından askıya alındı. Çünkü Moskova ülkenin tüm halkları için Kiril alfabesinin kullanılmasını zorunlu kılmıştı bile. Moskova'nın özünde antidemokratik ve anayasa karşıtı olan bu kararlarının arkasında emperyal intikamının yattığını herkes anlıyor. Rusya Federasyonu Anayasası cinsiyet, din veya etnik kökene bakılmaksızın tüm vatandaşlar için eşit eğitim koşullarını garanti eder. Ayrıca ülkenin temel kanunu federasyona bağlı diğer cumhuriyetlerin Rusçanın yanı sıra kendi ana dillerini resmi olarak kullanma hakkına sahip. Zaten federasyon olmak bunu gerektirir. Tataristan Cumhuriyeti Anayasası'na göre Tataristan'da devlet dilleri Tatarca ve Rusçadır. Bu eşitlik belirli istatistiklerle ölçülebilir. 2010'da Rusya'daki genel sayıma göre Rusya'da Tatar uyruklu 5 milyondan fazla vatandaş yaşıyordu ve bunların 4 milyonu Tatarca konuşuyordu. Şimdi gelelim son iki nüfus sayımına. Bu kadar kısa süre içerisinde Tatarca konuşanlar sayısı 1 milyona daha azaldı. Ancak Moskova tarafından okullarda Tatarca zorunlu eğitimi kaldırıldı. Bu karar Dünya Tatar Kurultayı tarafından Tatar dilinin devlet statüsünü fiilen ortadan kaldırma girişimi olarak görüldü. İstatistiklere göre Tataristan'da okullarda çalışan 1300 Tatar dili öğretmeni bir yıl içinde işten çıkarıldı. Көңілсіз, бик дұрыс, көңілсіз, солқын, риза, құяшсыз. Молодцы, оқушылар, құяшсыз. Rusya, Tataristan'a herhangi bir özel yetki vermedi. Ancak uzun süre yerel liderliğin Moskova ile eşit koşullarını hissetmesine izin verdi. 1992'de Tataristan ve Çeçenistan, Rusya'nın federal yapısı hakkında bir anlaşma imzalamayı reddeden iki cumhuriyet oldu. 2 yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Tataristan Devlet Başkanı Mintimer Şaymiyev karşılıklı yetki devri hakkında bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Tataristan, kaynakları elden çıkarma, devlet kurumları sistemini oluşturma, bütçe oluşturma, kendi vatandaşlığına sahip olma ve hatta kendi uluslararası politikasını oluşturma münhasır hakkını aldı. Boris Yeltsin, Sovyetlerin dağılması gerektiği konusunda bizzat imza atan isimlerden. Rusya Federasyonu'nun başına geçince bünyesindeki özerk devletlere yutabileceğiniz kadar egemenlik alın demişti. Ve böylece akılda kalan isimlerden biri olmuştu. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Yeltsin'den sonra Cumhurbaşkanı olan Putin bu ülkelerin aşırı bağımsızlığına sürekli olarak karşı çıktı. Ağustos 2000 yılında ilk başkanlık döneminde yeni seçilen Putin, Cumhuriyet statülerini yok edilmesi gereken bir saatli bombaya benzetti. O andan itibaren Kremlin özel statülerin ortadan kaldırılması için savaşmaya başladı. Tataristan sembolik halklardan mahrum edilmeye başlandı. Örneğin Tataristan vatandaşlığının varlığının anayasaya aykırı olduğunu ilan edildi. Uzun tartışmalardan sonra Tataristan ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere diğer tüm alanlarda Moskova ile
işbirliği içinde karar vermeye mecbur bırakıldı. 11 yıldır Kremlin Tataristan'ı Cumhurbaşkanlığı unvanından vazgeçmeye zorluyor. Rus politikacılar arasında yalnızca Vladimir Putin'in böyle adlandırılabileceği ısrarla dillendiriliyor. Можно называть главу региона, как я уже сказал, он может быть и губернатор, и мэр. Все в соответствии с Конституцией, мы его, собственно говоря, и готовим. Tataristan ise Putin'i Rusya'daki tek cumhurbaşkanı olarak tanımaya hazır değildi. Rusya Federasyonu sınırları içindeki özerk cumhuriyetler arasında birlik ve beraberlik bağları çok zayıf. Moskova'nın dayattığı politikalara karşı ortak alternatifler oluşturamıyorlar. Hatta Başkortistan ve Tataristan gibi komşu Türk cumhuriyetler arasında bile işbirliğinden çok çözülmemiş sorunlar mevcut. Yakın gelecekte Tataristan gibi cumhuriyetlerin tam bağımsızlık kazanabilmelerinin önünde duran temel sorunlar. Tatarlar belki de Rusya Federasyonu topraklarındaki kendi devlet geleneklerine sahip tek topluluk. Tatarların kendi devletlerini kurma ve bu konuda diğer halklara yardım etme konusunda engin tarihi tecrübesi var ve bu tüm ulusun ortak bilincine damgasını vuran çok önemli bir faktör. Bu faktörü kimse silemez. Henüz bir milli düşünce oluşturamayan Rusya, saldırgan politikalarıyla sadece dışarıda değil, içeride de kan kaybetmeye devam ediyor. Coğrafyanın her karışını kapsayan içeriklerimiz için gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayınız. Türk yurtlarının ve topluluklarının yarısının özerk cumhuriyet statüsünde Rusya Federasyonu'na bağlı olduğu hepimiz